Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hamur yoğurma, açma derdi olmadan kısa sürede çıtır çıtır halka tatlısı lezzetinde muhteşem bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı içme suyu. Evet, tencereyi ocağın üzerine alarak ısıtmaya bırakalım. Sıcak suyun üzerine 1,5 su bardağı toz şeker, 2-3 damla da limon suyu sıkalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. 20 dakika kaynattıktan sonra altını kapatarak soğumaya bırakalım. 2 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı sirke, toplamda 3 su bardağı su kullandım. Pürüzsüz ve akışkan bir hamur hazırlayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, en son 3 yemek kaşığı sıvı yağını ekleyelim. Kıvamı bu şekilde olmalı. Hamurumuz hazır artık. Krep tavasını önceden ısıtalım. Çok az yağ ile yağlayalım. Hamurdan 1,5 kepçe olacak şekilde dökerek tavaya hızlıca yayalım. Evet, hamuru arkalı önlü olacak şekilde pişirelim. Pişen hamuru servis tabağına alarak soğutmaya bırakalım. Eğer yapışmalar oluyorsa aralarda bir peçete yardımıyla tavanızı yağlayabilirsiniz. Evet, 1,5-2 kepçe olacak şekilde hamurdan dökerek tavaya yayalım. Ve hamurumuzu iyicene kurutana kadar pişirelim. Hamurumuz bitene kadar pişirmeye devam edelim. Evet, hamurları pişirdikten sonra soğutalım mutlaka. Evet, kenarları için 1 yemek kaşığı unu küçük bir kaseye alalım. Yeteri kadar su ilavesi yaparak pürüzsüz, sürülebilir bir kıvamı alana kadar karıştıralım. Evet, bu şekilde kıvamı olması yeterli olacaktır. Ve soğuttuğumuz hamurun bir tanesini düz bir zemine alalım ve videodaki gibi hamurdan sürerek rulo şekilde saralım. Diğer hamurları da aynı işlemi yapmaya devam edelim. Evet, hazırladığımız hamurları şöyle 2 santim genişliğinde olacak şekilde keskin bir bıçak yardımıyla keselim. Daha sonra
dik bir şekilde düzeltelim. Evet, tüm hamurları kesmeye devam edelim. Kenarlarda aşılma olursa mutlaka elimizle bastırarak yapıştıralım. Ve son kalan hamurlarımı da hızlı bir şekilde kesiyorum. Kestiğimiz hamurları halka şeklinde elimizle açarak düzeltelim. Evet, hamurlarımız kızartmak için hazır. Küçük bir tencereye bolca yağ alalım ve önceden ısıtalım. Sıcak yağ hamurlarımızı atalım. Çok fazla tencereyi doldurmadan hamurları atalım. Orta ateşte ara sıra karıştırarak her tarafı kızarana kadar tatlımızı kızartalım. Evet, kızartma aşaması önemlidir. Ne kadar kurutursak o kadar çıtır tatlı elde etmiş oluruz. Kızaran tatlımızı peçete serilmiş bir servis tabağına alalım. Fazla yağını mutlaka süzdürelim. Evet, aynı yağı atarak kalan hamurlarımızı kızartmaya devam edelim. Evet, 1-2 dakika yağımız süzdükten sonra soğuk şerbete tatlımızı atalım ve karıştıralım. Şöyle 1-2 dakika şerbetin içinde bekletelim. Fazla bekletmeyelim. Evet, şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Çıtır çıtır halka tatlısı lezzetinde gerçekten güzel bir tatlı oluyor. Evet, kızaran tatlılarımızın fazla yağını mutlaka süzerek servis tabağına alalım. Evet, pişirme işlemine devam ediyorum. Tatlılarımızı bir yandan kızartalım, bir yandan da şerbetin içine alarak şerbet ile buluşturalım. Evet, son tatlılarımı da kızartıyorum. Şerbettekilerini de süzerek servis tabağına alabiliriz artık.
Evet, bereketli bir tatlı oluyor. Kalabalık misafirlerinize de yapabilirsiniz. Son tatlımı da şerbete attım. Tatlılarımız artık ikrama ve yemeğe hazır. Üzerlerine dilediğiniz malzemeyi serperek ikrama hazırlayabilirsiniz. Böyle bir de yakından göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Afiyet şifa olsun herkese.